Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın. Çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ünlü oyuncu Ceren Moray, herkesi şaşırtan bir kararla DJ Doğu Orcan ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Bir dönemin hafızalara kazınan dizisi Kavak Yellerinde canlandırdığı Su karakteriyle geniş kitlelere ulaşan ve ardından Avlu ile O Hayat Benim gibi yapımlardaki güçlü performansıyla adından söz ettiren Moray, son olarak Kirli Sepeti dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Kısa ömürlü olmasına rağmen belli bir hayran kitlesine sahip olan dizide Hayriye Şişman karakteriyle beğeni toplamayı başarmıştı. Ceren Moray'ın özel hayatı da magazin dünyasının ilgisini çeken konulardan biriydi. Daha önce Fransız eşi Nico Brun ile evlilik yaşayan oyuncu, bir süredir DJ Doğu Orkan ile birliktelik sürdürüyordu. İkilinin ilişkisi biliniyordu ancak evlilik kararı kamuoyuna hiç yansımamıştı. Tam da bu nedenle sade bir törenle gerçekleşen nikah haberi sosyal medyada büyük sürpriz yarattı. Deniz kenarında, yalnızca aileleri ve yakın dostlarının katıldığı nikah töreninden paylaşılan kareler kısa sürede gündem oldu. Moray'ın sade gelinliği ve çiftin birbirine olan sevgi dolu bakışları takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Evlilik cüzdanını sosyal medya hesabında paylaşan Doğu Orcan, gönderisine "Bir şey yok şimdi, iyiyiz iyi. İyiden de iyiyiz hatta" notunu düşerek mutluluklarını esprili bir dille duyurdu. Ceren Moray'ın kalpten gelen bu sade mutluluğu hem hayranlarını hem de sanat camiasını sevindirdi. Oyuncunun yeni hayatına dair paylaşımları takipçileri tarafından büyük merakla bekleniyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Kanal D ekranlarının yeni sezon sürprizlerinden biri olmaya hazırlanan Güller ve Günahlar dizisi şimdiden seyirciyi büyük bir merakla bekletiyor. Dizinin başrollerini paylaşan Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, yaptıkları açıklamalarla projeye dair heyecanlarını dile getirdi. Mahallenin dobra ve cesur kızı Zeynep karakterine hayat veren Cemre Baysel, yeni imajıyla birlikte paylaşımlarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu, Zeynep'i artık kendi ruhunda hissetmeye başladığını belirterek, Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti. Saçlarını boyayarak bambaşka bir görünüme kavuşan Baysel, son paylaşımıyla hayranlarından yoğun beğeni aldı. Oyuncu, dizinin çok titiz bir çalışmayla hazırlandığını, herkesin işine gönülden bağlı olduğunu ve hikayenin sürükleyiciliğiyle izleyiciyi içine çekeceğini söyledi. Dizinin bir diğer başrolü Murat Yıldırım ise Serhat karakteriyle ekranlara dönüyor. Yıllar önce Fırtına ve Asi dizileriyle hafızalara kazınan oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden Kanal D'de yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıldırım, Güller ve Günahlar için ayakları yere sağlam basan bir drama tanımını yaptı ve senaryonun 5. dakikasında izleyiciyi adeta duvara çarpacak güçte olduğunu vurguladı. Okurken tahmin edilemeyen bir akışa sahip olması nedeniyle projeyi kabul ettiğini açıklayan oyuncu, keyifle izleyemeyeceği bir işin parçası olmayacağını da özellikle belirtti. Başarılı oyuncu, partneri Cemre Baysel için de övgü dolu sözler kullandı. Baysel'in çok gerçekçi bir oyunculuk sergilediğini söyleyen Yıldırım, onunla aynı sahneyi paylaşmanın kendisine büyük keyif verdiğini ve sahnelerinin izleyicide merak uyandıracağını ifade etti. NGM imzalı yapım, Nazlı Heptürk'ün yapımcılığında İstanbul'da çekiliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Hikaye, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat'ın, eşi Berrak'ın, yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle altüst olan hayatını konu alıyor. Serhat'ın yolu, fakir bir mahallenin dobra ve korkusuz kızı Zeynep'le kesiştiğinde, ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde bulacak. Eylül ayında Kanal D ekranında seyirciyle buluşması planlanan Güller ve Günahlar, güçlü senaryosu, dikkat çekici kadrosu ve dramatik yapısıyla yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.
Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalında katıldığı programda küçük yaşta şöhretin perde arkasında yaşadığı zorlukları anlattı. Tilki, hem müzik kariyerine adım attığı ilk yıllarda hem de daha sonraki süreçte karşılaştığı baskı ve taciz olaylarından söz etti. Henüz çocuk yaşta müzik dünyasına giren Aleyna Tilki, söylediği şarkılarla milyonlarca insanın dikkatini çekti ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak erken gelen şöhretin getirdiği başarı kadar ağır bedelleri de oldu. Tilki, bazı mekanlarda taciz edildim, kötü sözler duydum, çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi. Genç sanatçı, o yıllarda pedagoga sürekli ifade vermek zorunda kaldığını, ailesinin elinden alınmaya çalışıldığını ve çocuk esirgeme kurumuna verilmek istendiğini de açıkladı. Tilki, her gün pedagoga gidip sorgulandım. Taciz ediliyor musun, kıyafetleri zorla mı giyiyorsun gibi sorularla sürekli baskı altındaydım. Bu süreçte hem ben hem de ailem çok yıprandık ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki, yoğun sahne programları nedeniyle bedensel olarak da yıprandığını vurguladı. Uzun saatler süren çalışmaların sağlığını olumsuz etkilediğini belirten şarkıcı, "Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kilitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde hazırlan, devam et dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim." Sözleriyle yaşadığı zor anları paylaştı. Tilki, yaşadığı baskıların yalnızca sahneyle sınırlı kalmadığını, ölüm tehditleri ve taciz iddialarıyla da karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Şoförünün telefonuna gelen tehdit mesajlarının kendisini derinden etkilediğini, çocuk yaşta korunmasız bırakılmanın büyük bir travma yarattığını belirtti. Henüz 16 yaşında Cevapsız Çınlama şarkısıyla müzik kariyerine başlayan Aleyna Tilki, erken şöhretin hayatında unutulmaz izler bıraktığını söyledi. "Benim tek isteğim şarkı söylemekti. Ama çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu" sözleriyle yaşadıklarının altını çizdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahne performansında yaşadığı unutkanlıkla bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ortaç'ın söylediği şarkının sözlerini unuttuğu ve bu duruma kendi de şaşırarak gülmesi dikkat çekti. Şarkının devamını getiremeyen sanatçı, "Neydi lan sözleri?" diyerek seyircilerle birlikte kahkahalara karıştı. Ardından toparlanmak için bir deneme yapan Ortaç, "Hatırlayacağım" diyerek kendine zaman tanımak istedi. Ancak kısa süre sonra, "Yok, hatırlayamayacağım" diyerek pes etti. Bu anlar salonda eğlenceli bir atmosfer yaratsa da sosyal medyada tepkilere yol açtı. Serdar Ortaç'ın sahnede yaşadığı bu durum, müzik kariyerinde benzer olayların ilk örneği değil. Daha önce Harbiye açık havada verdiği bir konserde de ayakta durmakta güçlük çekmiş, dansçılarından destek almış ve görüntüler günlerce konuşulmuştu. O dönem söylediği "bu alkolün Allah belasını versin" sözü hafızalara kazınmıştı. Yıllar boyunca sahnede milyonları peşinden sürükleyen Ortaç'ın sahne arkasındaki özel hayatı ise çoğu zaman kariyerine gölge düşürdü. Özellikle kumar tutkusu ve alkolle mücadelesi sanatçının adını magazin manşetlerinden hiç eksik etmedi. 1990'lı yılların ortasından itibaren Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden biri haline gelen Serdar Ortaç, "Karabiberim", "Dansöz", "Poşet" ve "Şeytan" gibi hit parçalarıyla milyonların hafızasında yer etti. Albümleri milyonlar sattı, şarkıları yaz mevsimlerinin vazgeçilmezi oldu, düğünlerden gece kulüplerine kadar her yerde çaldı. Ancak tüm bu parlak kariyerin yanında, özel hayatında yaptığı itiraflar sık sık gündem yarattı. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, kumarda büyük kayıplar yaşadığını ve neredeyse tüm kazancını kaybettiğini açıklaması hafızalardaki yerini koruyor. Ortaç'ın yaşadığı sağlık sorunları ise hayranlarını en çok endişelendiren konular arasında. Uzun yıllardır merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığıyla mücadele eden sanatçı, zaman zaman yürümekte zorlandığını, sahnede dansçıların desteği olmadan ayakta kalamadığını dile getirdi.
Hastalığın ilerleyişiyle ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ömrüm ya 10 ya 15 yıl kaldı ya da hiç" diyerek mirasını çalışanlarına bırakmayı planladığını söylemesi de büyük yankı uyandırmıştı. Şöhreti, hit şarkıları, özel hayatındaki çalkantıları ve hastalıkla mücadelesiyle gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, son konserinde yaşadığı bu unutkanlık anıyla bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Selim Bayraktar, yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada ortalığı karıştırdı. Yarım asrı devirmiş bir adamın hala kaslarını gururla sergilemesi, kimilerine göre ilham verici, kimilerine göre ise fazlasıyla iddialı bulundu. Spor salonlarından çıkmadığı anlaşılan Bayraktar, gençlerin önüne geçen fit haliyle bir yandan takdir toplarken, bir yandan da tartışmaların hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Bayraktar'ı disiplinin sembolü olarak alkışlarken, başka bir kesim onun bu kas şovunu fazla gösterişli buldu. Yaşını unutmuş, gençlerle yarışıyor diyenler oldu. Özellikle erkek takipçiler arasında "bu yaşta bu kas fazla değil mi?" yorumları dikkat çekti. Magazin gündemi, Bayraktar'ın paylaştığı birkaç kareyle ikiye bölündü. Haziran ayında 50. yaşına giren oyuncu, adeta sahnedeki Sümbül Ağa ihtişamını spora taşımış gibi görünüyor. Ancak işin diğer yüzü, bu kadar yoğun spor ve gösterişin aslında yaş almanın gölgesinden kaçış olup olmadığı tartışmasını beraberinde getirdi. Gençlere taş çıkartıyor yorumlarının gölgesinde bazı kullanıcılar onun bu tavrını fazla hırslı ve zamana meydan okuyan bir isyan olarak nitelendirdi. Sosyal medyada dolaşan yorumlar arasında en çarpıcı olanı ise şu oldu: "Disiplin güzel ama yaşlandığını kabullenmekte bir erdem." Yani bir yanda alkış tufanı, diğer yanda ise ince ince işlenmiş eleştiriler. Kimileri onu örnek alıyor, kimileri ise bu gösteriyi aşırı buluyor. Bayraktar'ın yaşam tarzına bakıldığında, spor ve sağlıklı beslenmeyle geçen yılların onu genç tutmaya devam ettiği ortada. Fakat magazin dünyasında sık sık görüldüğü üzere, bu tür paylaşımlar sadece beğeni toplamakla kalmıyor, tartışma da yaratıyor. Özellikle belli bir yaştan sonra kaslarını ön plana çıkarmak, kimi çevrelerde fazla göze sokmak olarak algılanıyor. Sonuçta Selim Bayraktar fit haliyle yine gündem oldu. Hayranları onu yere göğe sığdıramazken eleştirmenler bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor. Bayraktar ise tüm bu polemiklerin arasında tek bir şeyin altını çiziyor: sağlıklı yaşamak ve sahne ışıkları sönse bile güçlü kalabilmek. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.